Sıla ve Doğukan, ortak noktalarınız ve anlaşamadığınız noktalarınız neler? Ortak noktalarımız bence plansızlık ve Açık spontanelik, açık söz, evet. İkimiz de aşırı açık sözlüyüz. Yani birbirimize karşı ve çevremizdeki insanlara karşı da. Bu güzel bir şey. Yani birbirimizden şu benim için çok güzel bir şey. Doğukan iyi ki hayatımda Evet. ve bana çok şey kattı kısa bir süre içinde. Teşekkür ederim, sen de. Ve şimdi neyse. İki arkadaş olarak biz Bu bir canlı yayın, bunun Evet, bir farkına farkındayım varalım ama bir an şey- önce de. Şeye Şaka bağlayamadım yapıyorum. yani insanlar genelde bizi şu an sevgili falan zannettikleri için hayır değiliz. İki arkadaş olarak biz en güzel tarafı ben Doğukan'a her fikrimi açık açık söyleyebiliyorum. Ya da düşündüğüm bir şey saçma da olsa çünkü beni yargılamayacağını biliyorum. Her konuyu onunla rahatlıkla konuşmak en sevdiğim özelliği. Tamam, güzel bir kompozisyonda. Evet, yani Sıla'nın şeyini seviyorum. Açıklığını. Enerji olarak açık, zihnen açık. Söylediğim bir şeye cevaba hazır değil. Yani o negatiflikle üstüne gelen birisi değil. Dolayısıyla canının sıkkın olduğu anlarda, bazen mutsuz gördüğüm anlar tabii ki oluyor. Çünkü biz haftanın 6 günü ve ortalama 6-8 saat arası haftanın 6 günü birlikteyiz. Tabii ki duygu durumunda da bir takım değişiklikler yaşanıyor. Ama bu noktada Sıla gibi şeffaf ve iyi niyetli, iyi bir bireyle çalışıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Bence ortak yanımız da ikimizin de neyi neden yaptığını, neden burada olduğumuzu biliyor olması kaynaklı diye düşünüyorum. Ben buradan takip edemiyorum soruları da siz Sen oraya bak. bulursanız bana böyle güzel söyler misiniz? Ha, soru. Evet. Soru mu? Evet, öyle bir şey olabilir. İsterseniz Siz arada takip ben girip ederseniz ben size aralarda- söyleyeyim. Evet. Evet olur. Mesela şey söylüyorlar, oynadığınız karaktere bir şey söyleyecek olsaydınız bu ne olur diye birkaç kişi sormuş. Hı. Genelde çoklu olan soruları size sorayım o zaman. Tamam. Vakit Tamam, açısından olur. da. Başlayalım. Doğaya ne söylemek isterdim? Bu kadar kolay manipüle olma. Evet, manipüle tarafını düzeltmesini söyleyebilirdim. Güçlü bir kadın olduğunu düşünüyorum çünkü güçlü bir ailede büyümüş. O yüzden o gücünün farkına varmasını ve her şeyden önce birazcık daha kendine özen göstermek mi diyeyim, kendine değer vermesini isteyebilirdim ondan. Belki. Hı. Evet. Çok düşündüm. Ben Fatih... Ha, yok. Yine sessiz. Benim Fatih'e söyleyeceğim şey aslında biraz sakin. Biraz sakin. Ama işte fevri, çabuk yanıp çabuk sönen bir karakter. Bazı durumlarda biraz daha sakin kalması sadece Fatih'e değil genel olarak insanlara söyleyeceğim bir şey olabilir benim. Ama onun dışında bir de insanlar okula gitsin, eğitimini falan görsün, bazı düşünce yapılarımızı Biraz gelişelim. biraz bazı düşünce yapılarını biraz esnetebilir, yapısını biraz esnetebilir diye düşünüyorum Fatih. Ama geleneksel bir ailede yetiştiği için ideal bir baba formu, figür olmak, bir baba figürü ve varisi olmak, ondan sonra ailenin büyüğü olmak gibi bir durumu ve isteği var. O yüzden çok sahiplenici, çok kollayıcı bir tarafta. Öncelikle birey olsunlar diyelim o zaman. Ama şeyleri var yani tabii. Biraz O algılarımızı agresiflikleri açalım. var yani. Peki ben bir şey daha sorayım, daha doğrusu sorulan sorulardan. Sizce ikizlerin adı ne olmalı? Abdullah Pembe. Apo. Yak şaka yapıyor. Kızı olursa kız olacak zaten. Kız olursa. Oldum değil mi? Kızdı. Biri kız, biri erkek. Kız da ada isterdim. Ada. Hı. Ben Sıla olarak da kızım olursa ileride böyle hani ada koyabilirim. Adayı seviyorum. Anladım. Erkek bilmiyorum hiç düşünmedim ben. Yani Fatih için mi cevaplayacağım? Bu normal, kendiniz olarak cevaplayacaksınız. Siz de o kadar. Yani dünyadaki herhangi iki bebeğin adı ne olsa diye mi cevaplayacağım yoksa? Fatih ile Doğan'ın çocuğunun adı ne olsa diye cevaplayacaksınız. İzleyicimiz böyle soruyor Tamam. diye düşünüyorum. Fatih ile Doğan'ın çocuklarının adı
Yani hiç Doğukan olarak hiç düşünmedim o kısmını ama bence Fatih için babasının adını mutlaka koymak isteyecektir. Yani Abdullah kesinlikle isteyecektir. Bencesi Doğukan olarak bence bizim ebeveynler olarak ortaya çıkardığımız ürünler değildir ya çocuklarımız. Aslında yeni bir yaşam formuna vesile olmak. Dolayısıyla ben kendi annemden, babamdan ya da aileden bir ismi koymak yerine yeniden bir enerjiyle var olmasını isterim gibi bir cümle kurdum. Umarım olmuştur. Gayet güzel. Son birkaç soru daha soracağız. Ondan sonra sizi setten bekliyorlar. Hangi takımlısınız? Sorulardan biri bu. Hadi. Hangi takımlısın? Marş aklıma gelmedi söyle yoksa sana eşlik ederdim. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe diyelim biz. Oradan da tepkiler geldi. Ne oluyor ya? Güzel. Evet. Ben takım tutmuyorum. Kim tutarsa onu tutarım. İşte. Kazanandan yanasınız. Hayır, kazanandan değil de hani mesela Beşiktaş'a okey olayım hani. Niye kırayım ki şimdi? Şimdi bana desen Fenerbahçeli olmayabilirim ama sevmiyorum. Niye kırayım ki deyip Fenerbahçeli olmam diyorsun. Partnerin Fenerbahçeli, Hayır. dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe demiş. Fenerbahçeler Kadıköy'de oturuyorum, stat falan biraz trafik sıkıyor o durum beni. O Sosyal siz taraftarlar sevmiyorum Fenerbahçe'yi. Peki. Doğufat bir müzik olsaydı, bir şarkı olsaydı ne olurdu diye sormuşlar. Sana sarı laleleri aldım. Ne yani? Çiçek, aklıma o geldi. Evet. Ama nerede? Ama sen olmasan buralara gelemezdim ben. Diyor ya. Çok ya, uydurdum Bir ya. dakika dur. Ya. Birazcık playlist'ine bakayım. Dua ile Fatih'in şarkısı. Evet, yani Doğufat nasıl bir şarkı olurdu? Hangi şarkı Doğufat. olurdu? Bunu hiç düşünmemiştim. Güzel Gerçekten soru. bu çok Değişik iyi. sorular Güzel soruyorlar, soru. evet. Belki de yanlış da doğrularım. Yok abi biz kilitlendik şu an. Bunu şöyle yapalım. Biz Belki de yanlış da doğrularım her sevgili ve her aşk durumu için söylenebilecek bir şarkı olduğu için güzel bir Biraz destek. fazla kavga Güzel bir ettikleri için. destekti. Ama gibi bir parça aradım ben. Buldum ben. Buldum. Zıtlık. Hep ayrılık barıştık, kafamız çok karışık. Neydi onun adı? Neydi? Devam etsen. Yok mu canlı yayında bir şarkımız? Uykuya dalmadan. Uyku. Ama onun da sadece o kısmı mesela uyuyor. Şu an aklıma geldi. Hep ayrılık Ben barıştık. bu belki seyircilerin fikri vardır şu an yazıyorlardır. Zıt. Ne bileyim ya. Akla kara gibi. Yani, siyah Biz beyaz de gibi. şu an bitti bu. Siyah beyaz bizim gibi biraz kayhan. Siyah beyaz. Bizimkisi bir aşk Şey hikayesi. olabilir, kovaladıkça kaçan ateş böceğimiz. Kim kovalıyor ki? Doğa geliyor zaten. Güzel. Kül yazanlar var. Kül. Cemal Reyhan. Reyhan'ın, evet. Evet, ben de Evet, beğendim. etkileyici. Evet Doğru. ama Kayhan da fena olmazdı. Son olarak izleyicilerinize, takipçilerinize bir mesaj verip Buradayız. Pardon. Öncelikle şunu artık alayım mı? Kayıtta. Böyle mi yapıyorum? Evet. Şimdi hepinize çok çok teşekkür ederiz. Şöyle bir acaba manzarayla mı elveda desek Nasıl yani? tatlı Hadi seyircimize sen şöyle. Şeyde sorun olmaz herhalde. Ya değil mi? çok komiksiniz. Keşke şu an sizi çekeyim. Çok güzel. Çok güzel Bekler. tatlı bir ekip. Evet. Şöyle. Adminimiz. Yanlışlıkla adminimizi ifşalamış olduk. Evet. Şu an set arasında böyle kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım bunu yakın zamanda yine böyle daha uzun. Hatta Doğukan'la bir gün kahve sohbetlerimizi sizinle paylaşalım. Yapalım. Bu kahveyi almak için yukarı kaydırırız. Çok teşekkür Çok ederiz. teşekkür ederiz bize zaman ayırdınız. Sürçülisan ettiysek. Affola. Affola. Kaçırdığımız sorular varsa ben inanıyorum ki önümüzde uzun bir süreç var.
Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sen al canım. Hoşçakalın. Bu kadar ya. Şu öpücük de. Ha dur elimde telefonum var. Bu klasik değil mi şu? Görüşürüz. Canım şurada.